Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Instagram sayfam Çanta Turkuaz'da en çok sorulan, hemen hemen en çok sorulan çanta modellerimdendir bunlar. Gerçi bir yıl kadar önce böyle kaktüslü bir desen çalışmıştım. Şimdi gene şunu çalışacağım. Filli bir desen, böyle kilimli, tavşanlı, baykuşlu, çiçekli, kaktüslü ve filli. Bunlar biraz daha büyük ve benim en çok kullandığım çantalardır bunlar. Çok kullanışlı gerçekten. Şimdi biz bu filli desenli olanı çalışacağız. Tam bir yürüyüş çantası gerçekten. Cüzdan, telefon, başka gerekli olan malzemeleri de içine çok rahatlıkla sığdırabiliyorum. Biraz hareketlendirdim ben de seni. Şöyle püsküller, yine iplikle püsküller yapıp ucuna, bilmiyorum görünüyor mu, şöyle kum boncuklar, iri kum, en irisinden kum boncuklar uçlarına diktim. Sonra böyle bir küpe yaptım kulağına. Şöyle paralar, her yerde satılıyor artık bunlar. Şöyle kum boncuklar ya da böyle ahşap boncuklar kullanabilirsiniz. Bunlar bütün tuhafiyelerde hemen hemen artık var. İstediğiniz malzeme kullanabilirsiniz. Benim elimde bunlar vardı. Bunları değerlendirdim. Ama çok şık, güzel bir bohem çanta oldu. İpin markası 5-6 milimetre diyor tığ için. Ben 4 milimetre kullanıyorum. Daha sıkı olması için. İp numarası da 0.6. Yani 0.6 numara iplerle gayet güzel her rengini kullanabilirsiniz. Yani hardal rengi bile çok güzel olacağını düşünüyorum. Benim elimde bunlar vardı. Bunları kullanmak istedim. Bu siyah beyaz, bu koyu kahve beyaz olacak. Fil şablonumuz bu. Buradan biraz daha değişik. Çok hafif. Hortuma biraz daha düz geliyor. Çok fazla bir farkı yok. Bunu daha çok beğendiğim için bunu çalışacağız. Ve bunun hemen yakın çekim fotoğrafını da şimdi başlarken videoya yerleştireceğim. Daha rahat örebilirsiniz. Dediğim gibi 4 milimetre tığ kullanıyorum. Şimdi tabanı örüyoruz. Taban için 30 zincir çekiyorum. Bu 30 zinciri biraz bolca çekelim. Çünkü şu şekilde öreceğimiz için döne döne her bir zincire hem bu tarafta hem bu tarafta ikişer kere batacağız. O yüzden biraz bolca çekmekte fayda var. 30 zincirden sonra bir tane fazlasını çekiyorum. Hemen yanındakine ve bütün zincirlerin içerisine sık iğne örüyorum. Yeni başlayanlar için ilk sık iğnenin içerisine bir işaret alalım. Kafa karıştırıcı olmasın. Daha rahat örebilsinler. 30 zincirden sonra şu 30. zincire 5 kere batıyoruz. Bir taneyi ördük. Şimdi 4 kere daha sık iğne örüyorum. Toplam 5 sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4 ve 5. Buradaki sık iğneler, yani ilk battığım ve son battığım, zaten örgünün iki tarafına ait. Ortadaki 3 tane bizim arttırmamız oluyor. Gene karşılığındaki sık iğnelere batarak, şurada gördüğümüz sık iğnelerin hemen diplerine batarak aynı sayıda sık iğneleri bu tarafa da örüyoruz. Diğer başa geldim. Buradaki yaptığım arttırmayı şimdi burada da örüyorum. Burada bir sık iğne, burada bir sık iğne, araya
3 tane arttırma örüyorum. 1 2 3. Burada renk değiştireceğiz. Bu bizim başlangıç ilmeğimizdi. Buraya geçmeden, yani renkli örmeye başladığımız yere geçmeden bir ilmek öncesinde rengi değiştiriyoruz. İpi alıyorum. Önce şöyle bırakıyorum ilmeği. İpi arasından, yani ilmeği bu şekilde diğer renkle tamamlıyorum. Bunu çıkaralım artık. Bu şekilde batmıyoruz yalnız. Şöyle ortasından tek kanadını alıyoruz. Ve koyu renk ipi de içinden yürütüyoruz. Yani ilmeği normalde böyle alıyoruz ama bu va'yı örerken şöyle dış kanadını alıyoruz. Koyu renk ip sürekli örgünün içinde kalacak. Beyazı örerken koyu renk ipi içeriden yürüteceğiz. Koyu renk ipi örerken beyaz ipi içeriden yürüteceğiz. 3 renk 4 renk de yaptığımız zaman aynı şekilde çalışıyoruz. İlmeği böyle değil, şöyle görünen ilmeğin, şu 2 tane görünen ipin arkada olanını alıyoruz. Va'yı bu şekilde örülüyor. İlmeklerin arka iplerine batarak örülüyor. Sıra sabitlenmiyor. Yani işte birinci sırayı bitirdim, ikinciye başlamak için önce bir sabitleyeyim, bir zincir çekip üste çıkayım, yok. Yuvarlak döne döne örüyoruz. Şimdi başladığım yere kadar bu şekilde örüyorum. Şimdi gene ip değiştireceğim. Şuradaki başlangıç ilmeğine gelmeden bir ilmek öncesinde şu kahverengi olanı alıyoruz. Şimdi beyazı içeride tutacağız. Kahverengiyi öreceğiz. Beyazı içeride tutacağız. Gene dediğim gibi sıra sabitleme yapmıyoruz. Olduğu gibi devam ediyoruz. Şöyle dış, burada daha iyi görünüyor. İpin dış ipine batıyoruz ilmeği. Yani böyle değil, şu şekilde. İpi de içeriden yürütüyoruz. Va'yı ilk örenler böyle 2 renk çalışırlarsa elleri daha çabuk alışır. 3 renk, 4 renk, hatta 5-6 renkte çalıştığımız oldu. Zevkli bir örgüdür. Başlangıç için, öğrenmek için de bu kalın iplerle ve 2 renkle iyi olur diye düşündüm. Tekrar başlangıç yerine kadar örüyorum. Sıra başlangıcına bir tane iğne takacağım. Çünkü 3 sıra kadar, yani bir sıra ördüm koyu renkle, 2 sıra daha öreceğim. Sıranın nerede başladığını anlamak için bir tane işaret iğnesi takacağım. Bakın hiç sıra sabitlemiyorum. Buraya kadar geldim. Tekrar diğer sıraya da aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Başlangıcı bir tane iğne takalım. 2 sıra daha öreceğim kahverengiyle. Yani sıra nerede başladığını görmem açısından bu iğne gerekli. Desen kurduktan sonra gerek kalmayacak. İpi gene yürüterek 2 sıra daha örüyorum.
böyle bir taban oluştu. 3 sıra koyu renk ördükten sonra önce desenin nereye yerleşeceğini belirlemek için ilmek sayısını belirliyoruz. Burada arttırdığım 3 tane ilmeği, bu bizim başlangıç ilmeği. 1, 2, 3 arttırdığımı atlıyorum. Şu dördüncüye takıyorum. Burada kalan şu çantanın şu yuvarlaklığını, yani yan tarafını oluşturan 3 tane sık iğne. Bunları dışarıda bırakıyorum. Aynı şekilde şimdi 30 tane ilmek sayıyorum. Çünkü biz 30 zincirle başlamıştık. 3'er tane arttırmıştık. Gene 30 tane ilmek sayıyorum. 3 tane ilmeği dışarıda bırakacağım. İşaret alacağım. Ben evde nasıl çalışıyorsam videoda da o şekilde anlatıyorum. Bunun başka çeşit bir çalışma şeklini kendiniz de üretebilirsiniz. Yani hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde çalışarak buradaki zemini belirleyebilirsiniz. Ben böyle çalışıyorum. Daha iyi sonuç alıyorum çünkü. Şurada arttırdığımı ilmek dışında bırakıyorum. Ortada kalan ilmeklerin içerisine deseni yerleştiriyorum. 30 ilmeğimiz var. İşaretlerin içinde bulunduğu ilmekler dahil. Desenimiz 23. Şurada göstereyim. 23 ilmek olacak. Yani en uzun, desenin en uzun yerinden diğerine kadar 23 ilmeğimiz var. Bu 23 ilmeği buraya oturtmamız gerekiyor. Burada iğnelerin de içinde bulunduğu ilmekler dahil 30 ilmek. Desenimizde şu kenarlar iğnelerimizle aynı denk geliyor. Yani buradan itibaren sayıyoruz. Yani iğneden itibaren. Şimdi 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Beyazla başlamıştım. 1, 2, 3, 4 sıra. Şimdi deseni kurmaya başlıyoruz. Kenardan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane koyu renk. Yani şu iğneden itibaren 7 tane koyu renk ördükten sonra renk değiştiriyoruz. Beyaz, koyu renk, beyaz, koyu renk olarak deseni örmeye başlıyoruz. Önce iğnenin olduğu ilmeğe kadar geliyoruz. Zaten şu anda içindeyiz. Buradan itibaren 7 sayıyoruz. İğne kenar. Şurası. 1, ilmeklerin dışlarına batmayı unutmayalım. Örgü boyunca böyle sürecek. 2, 3, 4, ipi de bu şekilde tutuyoruz arkada. 5, 6, 7'yi örerken tam ilmeği bitirmiyoruz. Böyle bırakıyoruz. Sonra diğer rengi, koyu rengi tutuyorum ve beyazı alıyorum. 3 tane örüyoruz. 1, 2, 3. Tam ilmeği bitirmiyorum. Siyahı alıyorum. Yani koyu rengi alıyorum. Kahverengiyi. Bir tane arada koyu renk var. İlmeği bitirmiyorum. Tekrar beyazı alıyorum. 1, 2, 3, 4 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4'ü bitirmeden koyu rengi alıyorum. Bir, iki, üç, 4 tane koyu renk örüyorum. 1, 2, 3,
4. Tabi bitirmiyoruz ilmeği hemen. Beyazı alıyoruz. 3 tane de beyaz örüyoruz. 1 2 3. Şimdi renk değiştiriyoruz. Ayakları ördük. Şimdi bundan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 koyu renk örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve iğnenin de içinde bulunduğu ilmek diye söylemiştim ve 8. Deseni artık kurduk. Bunları çıkartıyoruz. Bundan sonra gene koyu renk olarak çantanın arka tarafını örüyoruz. Hiç desensiz. Tekrar buraya geldiğimizde gene şemayı takip ederek deseni kuruyoruz. Şimdi desenin ikinci sırasını örüyoruz. Şurada ilk ördüğümüz 3 tane beyazın bir ilmek önünden başlıyor şimdiki sırada beyaz renk. Hemen bir önceki ilmekte renk değiştiriyoruz. Beyazı alıyorum. 3 tane beyaz örüyoruz. 1 2 üçüncüyü örerken diğer rengi alıyorum. Burada bir tane var. Koyu renk. Pardon, 2 tane var. İlk bir tane bir alt sıradaydı. Şimdi 2 tane koyu renk var. 1 2. Hemen renk değiştiriyoruz. 3 tane beyaz örüyoruz. Yani desen takip ederken neyi görüyorsak onu örüyoruz. Bir, 2, 3. Sonra gene koyu rengi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane koyu renk örüyorum. 1 2 3 4 5.'yi örerken beyazı alıyoruz. 2 tane beyaz var. 1 2 ilmeği bitirmeden hemen koyu rengi takıyorum. 2 tane koyu renk var. 1 2 bir tane de beyaz var. Renk alıyorum. Bir tane beyazı örüyorum. İlmeği koyu renkle bitiriyorum. Renk değiştirmiş oluyorum. Şimdi gene koyu renklerle çantanın desen sırasına kadar örüyorum. Burada takip ettiğim desen gibi. Yani tekrar geliyoruz. Burada gördüğümüz beyazları örüyoruz. Arada kaç tane var? Koyu renk. Onları örüyoruz. İplik değiştiriyoruz. Bir ilmek geriden diğerini beyazı örüyoruz. Siyahı örüyoruz. Bu şekilde şu 2 sırayı ördüğümüz gibi deseni bitene kadar ve desenden sonra da burada ördüğümüz gibi 4 sırayı örüyoruz. Şurayı ve çantanın ağız kısmına kadar ilerlemiş oluyorum. Ağız kısmında da küçük bir oyamız var. Onu da göstereceğim.
Desen bitti. Çantanın ağız kısmına bir sıra beyaz ördüm. Başlangıçta ördüğüm gibi. Sonra çantayı şöyle bastırın. Tam kenarından ipliği değiştirdim. Beyaz ipliği. Çünkü buraya askı yapacağımız için tam kenara denk gelmesi gerekiyordu. Şimdi bir iplik değiştiriyoruz ve oyasını yapalım. Basit bir oya yapacağız çanta ağzına. Son ilmekte ipliği alıyorum. Şimdi böyle değil, geri örüyoruz. Yani bu ters sık iğne. Gene tığ şu şekilde, gene arka kanada alıyoruz. İpi alıp çıkarıyoruz. Şuradaki arka kanatlara batıyoruz gene ördüğümüz gibi. İpi alıyorum. Gene ipi alıyorum ve çıkarıyorum. Her sık iğnenin üzerine bu örgüyü örüyorum. Şöyle gene alıyorum ve ilmeği tamamlıyorum. Bu oya diyelim biz buna. Çantanın ağız kısımlarına, özellikle kalın iplerde, kağıt iplerde, rafyalarda güzel oluyor. Boho çantalara çok yakışıyor bu oya. Şimdi ben bu sırayı tamamlıyorum ve çantanın sapına başlayalım. Başladığım noktaya geldim. Buradaki örgüyü burada sıfırlamamız gerekiyor. O yüzden şuraya ilmeği alıyorum ve örgüyü burada sıfırlıyorum. Aynı hizaya getiriyorum. Güzel bir örgü oluyor. Ben seviyorum bu duruşunu. Şimdi burada askıya geçeceğiz ama ondan önce vayu hakkında biraz konuşayım. Çantayı örerken vayuda nasıl başladıysak o ölçüde devam etmemiz gerekiyor. Gittikçe, ördükçe daralan bir örgü vayuda iyi olmaz. Zaten onu örmeyin. Sökün. Şurada tabanda başladığımız yerde değişiklikler yaparsak bu daralmayı önleriz. Şöyle ki başlarda 3'er tane arttırmıştık. Bunu 2'ye düşürelim. Yani başlardaki zincirlere 5 değil 4 kere batalım. Sonrasında 5-6 ilmekte bir çift batarak devam edelim tabanı örmeye. Zincirlere batarken 5-6 ilmekte bir çift batalım. Sonra diğer sırayı örerken hangi ilmeklere çift battıysak diğer sırada da aynı yerlere çift batarak tabanı bitirelim. Burada yapacağımız arttırmalar örgüyü genişletir, rahatlatır ve daralmayı engeller. Bunu ben ilk başlarken de benim başıma geldi. Böyle bir daralma yaşadım. Ne yapabilirim diye düşünürken bu çareyi buldum. Ama bu tabii 7-8 sene önce filandı. Ondan sonra elim alıştı. O arttırmaları yapmadan da örebiliyorum. Ancak başlarken öyle olmuyor. Gerçekten bu teknik, buralarda arttırma yapmak çantayı bayağı rahatlatıyor. Ve nasıl başladıysanız bitene kadar aynı ölçü içinde örmeniz gerekiyor ki güzel bir çanta olsun. Sonrasında şimdi hemen askıya geçelim. Zincir çekiyorum. Sadece zincir. İstediğiniz kadar, yani ölçün ne kadar gerekiyorsa, yani 1 metre, 1.10, 1.20 ne kadar gerekiyorsa o kadar zincir çekin. Tabii bir örgü olduğu için birkaç santim de
uzayabileceğini düşünerek ben yeterli uzunluğa geldiğimde ekliyorum karşı tarafa. 1 metre 5 santim kadar uzayacağını da düşünerek zincir bana yeterli oldu. Şimdi tutturduğumuz noktadan itibaren şöyle bir zinciri düz olarak alıyoruz. Döndürmeden. Dönük olmasın. Bu şekilde düzeltiyoruz zinciri. Ve şöyle bastırıyoruz çantayı. İki parçanın tam arasından bağlıyoruz. Sonra yanındakine de bir tane sağlam ilmek alıyoruz. Şöyle kaydırarak sağlam bir bağlantı yapıyoruz. Sonra çeviriyoruz. Her zincirin içerisine kaydırma yöntemiyle örüyoruz. Çanta vayo bir çanta. Zaten deseni var. Hareketli bir çanta. O yüzden sap kısmına çok böyle örnekli bir şey yapmak istemedim. Sade olsun dedim. Siz istediğiniz modelde çanta sapı yapabilirsiniz. Her zincirin üzerine bir sık iğne. Bu şekilde çanta sapını bitiriyorum. Şu ek yerine de dikkat edin. Düz durması gerekiyor. Askının sonunda gene şu aşağıdaki örgüye bir kaydırma ilmeğiyle bağlıyoruz. Sıkılaştıralım. İpliği de içerisinde kaybedeceğiz. Gayet muntazam bir çanta sapı oldu. Kalınlığı da yeterli bu çanta için. Sağlam, güçlü bir çanta sapı. Şimdi isterseniz bunu bu haliyle kullanabilirsiniz. Güzel şık bir çanta oldu. İsterseniz de benim diğer çanta yaptığım gibi şöyle göstereyim. Böyle heybe gibi duran, bunun zaten kenarları var. Gerek yok tekrardan şu dikişleri yapmaya. Uçlarına, buralarına boncuk koyabilirsiniz. Kulağına bir tane şöyle bir küpe takmıştım. Bir gözüne boncuk takmıştım filan. Yani ufacık dokunuşlarla daha şık bir hale getirebiliriz. Şöyle mesela boncukları da isterseniz kahverengi boncuk da kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle kırmızı, daha hareketlendiren, daha gösteren modeli boncuklar kullanabilirsiniz. Benim hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.